Bugünkü konumuz kişisel renk analizi ve fondöten seçimi. Bu konuda çok sıkıntı yaşandığına internetten şahit oluyorum. Birazcık bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Dilerim faydalı bulacağınız bir video olur. Kişilerin bu çelişkide kaldığı duruma iki senaryo sonucunda ulaştığını düşünüyorum. Bu senaryolardan bir tanesi renk danışmanlığından geçtiniz, renklerinizi öğrendiniz, renk niteliklerinizi öğrendiniz, renk paletiniz doğrultusunda bir fondöten arayışındasınız. Ama çok da istediğiniz gibi olmuyor. Bir. 2. Bir renkli kozmetik alışverişine gittiniz, bir fondöten seçtiniz, satış danışmanı size sunduğu ürünün niteliklerini size söyledi. Sıcak alt tonlu ya da soğuk alt tonlu bir ürün veriyorum, siz de bu gruptasınız dedi. Siz o fondötenin renk niteliklerini kendinize uyarladınız, renk seçimlerinizi de o doğrultuda yapma gayretindesiniz ama mutlu değilsiniz. Renk analizinde alt ton nedir? Fondötende alt ton nedir? Bundan bahsedeceğim ve ikisinin birbiriyle alakası olmadığını fark ettiğiniz zaman biraz daha özgürleşeceğinizi zannediyorum. Kişisel renk danışmanlığında alt ton dediğimiz şey şudur. Sıcak alt tonlu renklere cildiniz iyi tepki veriyorsa siz sıcak alt tonlusunuzdur. Soğuk alt tonlu renklere cildiniz iyi tepki veriyorsa soğuk alt tonlusunuzdur. Fondötenlere geldiğimiz zaman markadan bağımsız konuşuyorum. Fondötenler bej ailesindedir. İster çok açık olsun, ister koyu olsun biz bunlara bej ailesi deriz. Ve bej dediğimiz kelime sarı, turuncu, kırmızı ailelerin biraz daha doygunluğunu yitirmiş versiyonlarıdır. Ve fondötenlerde sıcaklık, soğukluk dediğimiz şey aslında tamamı sıcak olan bir ailede birbirine kıyasla daha sıcak olan, birbirine kıyasla daha soğuk olan renkleri anlatmaktadır. Bir yandan da fondöten seçiminde bizim cilt alt tonumuz değil, yani renk danışmanlığında bahsettiğimiz ışığa verdiğiniz tepki değil, cilt üst tonunuz yani porselen, buğday, esmer, zeytuni diye adlandırdığımız kısım önemlidir. Ve kullandığımız fondötenin bir maske etkisi yaratmasını istemediğimiz için fondöten seçiminiz renk analiziyle hiç alakası olmayan üst tonunuzla ilintilidir. Cilt üst tonumuz sıcak renklerin farklı açıklıkları, koyulukları, farklı uygunluklarıdır. Yani her birimizin cilt üst tonu aslında sıcak tarafta. Angelica Das isimli bir sanatçı bundan 3-5 sene öncesinde bir çalışma yaptı. 2000 kişi mi 4000 kişi mi bilmiyorum. Onları fotoğrafladı ve Pantone renkleriyle bu cilt renklerini birleştirdi. Güzel de bir sergi açtı. Ve oradan çıkan sonucun da şimdi sizinle paylaşacağım görselleri her birimizin turuncu, bilemediğiniz sarı, bilemediğiniz kırmızı ailesinde olduğumuza dair bir fikir vereceğini zannediyorum. Oya Hanım ben soğuk alt tonluyum, pembemsi bir fondöten kullanıyorum diyorsanız renk danışmanlığında yine ana akım renk danışmanlığı sistemlerinin aksine pembemsiliğin bir fikir vermeyeceğini sizlerle paylaşmama izin verin. Renk danışmanlığında soğuk ton dediğimiz şey fuşyamsılığı ya da lilamsılığı kapsamaktadır. Ve bugüne dek benim gördüğüm en azından hiçbir fondöten soğuk tarafta, lilamsı ya da fuşyamsı tarafta değil. Dolayısıyla bizler sıcak bej ailesi içerisinde daha sıcak, daha soğuk tonlar arasında gidiyoruz, geliyoruz, denemelerimizi yapıyoruz. Türkiye'de ve Avrupa ekolünde rengimizi değiştirmeyen fondötenler üstünden gidiyoruz. Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da tonumuzu biraz daha dengelemek üstüne ilerliyorlar. Çok sarımsıysak nötre, çok pembemsiysek nötre yaklaştırmaya çalışıyorlar. Cilt renginizin açık ya da koyu görünmesi de moda doğrultusunda bir takım değişimlere uğruyor olabilir. Fakat siz kendi cilt üst tonunuz doğrultusunda aldığınız fondötenin açığı ya da koyusu istikametinde gidin. Yani onun daha soğuğuna, daha nötrüne ulaşma gayreti birazcık maske efekti yapacaktır. Ben açıkçası tavsiye etmiyorum. Sizlere ilginç bir hikaye anlatayım. Bundan 10-12 sene kadar önce hava yollarıyla renk danışmanlığı çalışması yaparken karşımıza genç bir hanım geldi. Ben renk grubumu biliyorum dedi.
Dönemlerde de renk grubunu bilmek bizler için, yani bu danışmanlıkları veren kişiler için birazcık anormal bir durumdu. Yurt dışında mı bu renk danışmanlığını almıştı bilememiştik. Sorduk. Aa dedi, bundan birkaç hafta önce ikizim buraya geldi ve onun sonbahar renk grubunda olduğunu biliyorum dedi. Dolayısıyla ben de aynıyım ve firma beni buraya yolladığı için ayna karşısına oturacağım dedi. Çok ilginç bir şekilde bu ikinci gelen ikizin renk grubunun tamamen farklı olduğunu gördük. Biri sıcak gruptaydı, biri soğuk gruptaydı. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Tek yumurta ikizleri ciltlerinin renge verdiği tepki itibarıyla apayrı iki renk grubunda yer alıyorlar deneyimlerime göre. Fakat iş fondötene geldiği zaman cilt üst tonları aynı olduğu için fondötenlerinin aynı olduğunu görüyorum. Ve bu şekilde de önerilerimi sunuyorum. Belki bu işin bir istisnası olabilir. Yani eğer bu farklı alanlarda çalışıyorsa, biri açık havada, diğeri plazada çalışıyorsa, renklerinin açıklığı, koyuluğu, fondöten renklerinin açıklığı, koyuluğu elbette fark edecektir. Fakat cilt üst tonlarının benzer olacağından eminim. Renk grubumuz ve fondötenimizin alt tonu aynı alt tona sahip olabileceği gibi tamamen zıt da olabilir ve bunda bir sorun yok. Bunu kendinize lütfen dert etmeyin. Kendi renk paletim üstünden küçük bir örnek vermek istiyorum. Soft ve soft renkleri içeren yaz ailesindeyim. Ve bu renklerin içerisinde sıcak bejlere yer yok. Fakat şunu paylaşmak istiyorum. Benim fondötenim göreceğiniz üzere sarıya bakan bir, hatta turuncuya bakan bir fondöten. Ve bunun karşılığını aslında sonbahar renk paletinde görebiliyorum. Ve burada en ufak bir sorun olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Fondötenimizin renk grubumuzla alakası yok. Bilakis bir maske gibi görünmesini hiç arzu etmeyiz. Belki renk grubumuzun, renk paletimizin çözüm bulamadığı tek unsur fondöten ve belki kapatıcılardır. Haricinde renk grubumuz doğrultusunda mekanımızı renklendirebiliriz, giysilerimizi renklendirebiliriz, özel eşyalarımızı renklendirebiliriz. Alt ton itibariyle paletlerimizin ve fondötenlerimizin birbiriyle alakasız olduğunu zannediyorum ve ümit ediyorum sizlere rahatlıkla gösterebilmişimdir ve şunu iyice anladık zannediyorum. Bej ailesinden açıklarıyla softlarıyla oluşan fondötenlerin birbirine kıyasla sıcak, birbirine kıyasla soğuk ya da işte o koleksiyon dahilinde nötr, ortalama bir koordinatta olduğunu lütfen unutmayalım. Dilerim renk grubunuz ve fondöten arasındaki bağlantıyı, hatta bağlantısızlığı yeterince ifade edebilmişimdir. Bilgiyi güle güle kullanmanız dileğiyle. Teşekkürler.